Geyik var karşıda, evet. Aa, çamura girdim. Gel. Pis, pis, pis. Ne diyeceksin ki? Şu an var ya, tribünlere oynuyorsun ha. Vallahi tribünlere oynuyorsun. Dın 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 dın. Aa, kapıyı açık bıraktık. Video çekip aynı anda bir şeyler yapmak hakikaten çok zor. Bugün Begüm'le Bethesda'daki evimizden dışarı çıkacağız. Bir yarım saat yürüyeceğiz. Bir yandan da yürürken piyasayı çalkalayan konuları konuşacağız. Kendi görüşlerimizden bahsedeceğiz. Tabii bir yandan da bayağı bir çatır çutur sesleri geliyor olması lazım şu anda. Yerdeki yapraklar, burası tam bir sonbahar olduğu için tüm ağaçlar yapraklarını dökmüş halde. Ve burada yaprak süpürücülüğü diye ayrı bir meslek var. Ben gördüğümde bayağı şaşırmıştım. Belki denk geliriz bir yerde. Bu yerdeki yaprakları adamlar, firmalar geliyorlar, topluyorlar bir yerde. Üfleyip bir yere topluyorlar. Daha sonra bunları arabalara yükleyip gidiyorlar. Sonra? Sonra söyle. Bu bir genel kültürdü yani. Ben görmediğim bir şeyden bahsetmek istedim. Yoksa şey değil. Bethesda'nın havası, doğası falan filan yıkılıyor gerçekten. Bizim gibi İstanbul'da özellikle şehir hayatından sonra burası insanı çok sakinleştiriyor, kendine getiriyor. Bir kere inanılmaz çok oksijen var. Her yer ağaç. Ağaçsız bir sokak yok. Ama öyle sokak boyunca da bir tane ağaç yok. Yani gerçekten evden, insandan, aklınıza gelen her şeyden çok ağaç ve doğa var, bitki var. Tabii bunun yanında sincaplar, geyikler sokaklarda. Bizdeki olduğu gibi kedi köpek yok burada. Sincaplarla geyikler var. Tavşan da var. Ben tavşan gördüm. Bir kere görmüştüm. Gördük. Geçenlerde, yani bir ay önce geldiğim zaman gece bizim evin oraya geyikler gelmişti. Çok tatlılardı. Hatta Instagram story'ime koymuştum. Belki görenler vardır. Sincaplar ve geyikler şu anda pek piyasada yok. Neredeler bilmiyorum. Cahilliğime verin. Belki de sonbahar, kış sezonu geçişi öncesi kayboluyor olabilirler. Soğuk sevmiyorlar mı? Öyle bir şey olabilir mi? Yok. Bizim habitatımızda fazla olmadığı için bu hayvanlardan dolayısıyla bilgilerini de çok bilmiyorum. Bakın şimdi araba geliyor. Hiçbir şey yok ama duruyor. Neden duruyor? Bakın durdu. Çünkü stop işareti var orada. Yani tuhaf değil mi? Yani baktığın zaman buradan geçen bir tane araba yok. Çok basit bir kavşak. Aha, geyik. Geyik var karşıda. Evet. Geyiğe gitmeye çalışalım. Geyik mi o, köpek mi? Vallahi geyik, hem de Geyik. bebek. Evet. Ay, Bebek geyik. Gel. Dur biraz duralım bence, korkup kaçmasın. Tamam. Daha önce geyiğe hiç böyle yürüyerek yaklaşmaya çalışmadık. O yüzden ne yapmamız gerektiğini çok fazla bilmiyoruz. Amacımız onu korkutmadan sevmek. Geyik. Ne denir ki? Ay yerim, çok güzelsin. Gitti Bebekti. vallahi. Nereye gitti ya? Bak orada bakıyor. Gel hadi ya. Ne olur ya. Yemek sever mi ki bir şey versek? Gel. Pis pis pis. Ne diyeceksin ki? Geyikler tek başına değil, böyle sürü halinde geziyorlar. Bir kere şey demişlerdi, arabayla yolda yürürken önünüze mesela bir tane geyik çıktı. Yola devam etmeyin, biraz durun çünkü diğerleri de arkasından geliyor demek. Benim bildiğim o kartallar ama. Hayır, gerçi çok ciddi söylüyorum. Evet, bir tane geyik zor yani. Bak bence o annesiyle yavrusu zaten. Evet, ama şu anda maalesef yapabileceğimiz bir şey yok çünkü ormanın içine daldı. Ya ben dalarım da Begüm'ün pek dalacağını düşünmüyorum. Orman değil, burası birinin evi bu arada. Evinin bahçesi. Evet. O yüzden tüfeğini çıkartıp vurmasın seni. Evet, biliyorsunuz Amerika'da silah kullanımı Yasal. falan serbest, yasal olduğu için. Bir de evine girdi falan diye vallahi Evet. sonra seni şeylerden toplarız. Bir geyik daha buluruz, denk geliriz. Aslında ya. burası yani orman değil de şehrin diye şey yani ne derler? Şehir böyle ormanın içinde. Evet, yani çok güzel evlerin olduğu aslında bir yer. Hani şimdi geyik gördük de insanlar şey Bak sincap koştu ileriden de şu anda. Sincap her yerde var. Mesela bu ev benim en sevdiğim evlerden biri. Neden çok seviyorsun böyle? Bilmem, hoşuma gidiyor. Halloween'de güzel süslüyorlar. Girişi falan havalı. Şimdi gündemi meşgul eden konular demişken benim Dedikodu aklıma... mu yapalım? Dedikodu değil aslında ya. Gerçekten ben burada görüş beyan etmek istiyorum. Evet, bakalım. Çünkü bize de ucuna dokunan şey var. Nasıl diyeceksiniz? Öncelikle bu YouTuber'lar çocuklarımızı kötü etkiliyor olayı var. Bu konu hakkında söylenecek çok şey var ve birçok şey söylendi zaten. Ama biz genç anne babaları olarak, değil mi? Ben öyle niteleyebilirim kendimizi. Ben bilmiyorum, çok genç miyim? Genciz. Genç anne babaları olarak bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyoruz. Öncelikle sen başla istersen. Şimdi ben şöyle başlayayım. Ben daha birkaç ay öncesine kadar hiç YouTuber tanımıyordum. Vallahi daha yeni isimlerini öğreniyorum ve çok dürüst olmak gerekirse çok fazla izlemiyorum. Bu yeni şeyi de yeni öğrendim. Hani bu kadar küçük çocukların izlediğini de yeni öğrendim. Hatta bir arkadaşım var, 7 yaşında oğlu var. Kendisine şey demişti bir kere, YouTuber olacağım demişti ki bu çocuk daha 7 yaşında. Ben de bu arada geçen hafta Katar'da, Doha'dayken orada pazarda bir Arap bir çocukla tanıştım. O da bana aynı şeyi söyledi. 9 yaşındayım, büyüyünce
YouTuber olmak istiyorum dedi. Yani bu 7 yaş bence çok küçük bir yaş mesela. Yani sonuçta her meslekten etkileniyor çocuklar ama artık hiçbir çocuk kalkıp doktor olacağım, avukat olacağım demiyor. Hani zaman ilerliyor, 2000 bilmem kaçta olacak çocuklar büyüdükleri zaman. O yüzden YouTuber olacağım demeleri aslında böyle vaa diye böyle hani negatif anlamda söylemiyorum bunu. Pozitif anlamda da söylemiyorum. Bu bir hani fact, gerçek. Ama ne kadar yokuş çıkıyoruz, biraz nefes nefese kaldım. Yokuş falan çıkmıyoruz bu arada. Gerçekten yokuş çıkmıyoruz. Azıcık bir eğim Buraya- var ama. Şey söyleyeceğim mesela. Bugün mü ne, dün mü ne izledim bu YouTuber'lardan Rain Man. Çocuğa 28 tane suç duyurusu mu ne derler? 28 ne demek ya? Adam öldürmüş gibi. Yani Türkiye'de her şeyin abartıldığı gibi bunların da abartıldığını düşünüyorum ve bu dava açan insanların bunlardan prim elde etmeye çalıştığını düşünüyorum. Bence komik. Bayağı komik ama hatta bunu böyle gündem yaparak bu konu daha da büyüyor. O da ayrı bir konu. Hiç kimse konuşmasa konu kapanır. Ama çocukların etkilendiğini de düşünüyorum. Düşünüyorsun. Düşünüyorum çünkü Neden? benim de bir oğlum var. Sonuçta şey diyor herkes işte sen karar verirsin izlediğini ama o iş o kadar olmuyor. Öyle değil işte. Ben bu noktada katılmıyorum sana. Ben neden bir YouTuber'ın şeyini engelleyeyim ki? Yani onlar buna okey olmaması gerekiyor. Bana biri suç duyurusunda bulunsa ben olsam o zaman çocuğunu izletme demek yerine ben sonuna kadar şeyi söylerim. Hayır ben kötü bir içerik yapmıyorumu savunurum ben olsam. Tamam da içerik, iyilik, kötülük olayı göreceli bir şey. Evet, Burada kime kontrol göre? edemediğim bir şey. İsteyen herkes istediği içeriği yapabilir. Evet onu diyorum işte ben de. Burada senin kontrol edebileceğin tek bir şey var. O da senin çocuğunun neyi izleyip neyi izlemeyeceği. Diyeceksin kadar ki, yaparsın ama. diyeceksin ki gizli gizli de izleyebilir. Evet. Ama Hiç mi sen, izlemedik yani? ben izlemedim. Sen ne izledin bilmiyorum bugüne kadar. Ya sonuçta her anne babanın denilen şey hiçbir çocuk yapmaz. İlla ki sonuçta hayır demek de mesela dedim ki ben. Hayır demeyeceksin ki Şimdi zaten. bu olay kimden bahsediyor? Söyle çocuğun adını, Enes YouTuber'ı. Batur. Ha, şimdi ben desem ki çocuğuma Enes Batur'u izlemeyeceksin, onu daha çok izlemek ister. Tamam da sen çocuğun Enes Batur'u izlemeyeceksin demeyeceksin zaten. Sen çocuğuna diyeceksin ki oğlum hadi Aslan'dan yola çıkar. Şimdi Aslan 5 yaşına geliyor 2-3 ay sonra. Diyeceksin ki Aslan'a. Şimdi Aslan'ın bir iPad'i var. Bu da tartışılır. İyi mi kötü mü falan. Biz o konuları geçtik ama gün içinde belirli saatlerde limiti olarak oyun oynuyor. Ve oyunlarını biz yüklüyoruz. Bizden habersiz oyun yükleyemiyor. Bir takım kısıtlamalar yaptık. Ama bu kısıtlamalar ona güvenmediğimizden dolayı değil. Sadece yaşından dolayı onun iPad'i ve oradaki alışveriş şeylerini kendi başına kontrol edemeyeceğini düşündüğümüz için. Neyse bunu böyle bir dipnot olarak girdim. Sen aslında dersen ki oğlum burası YouTube. Dünya kadar milyon tane içerik var. Okey. Evet. Ama burada gösterilenler hepsi gerçeği yansıtmıyor. Bu sadece YouTube için geçerli değil. Gerçek hayat için de geçerli. Filmler, sinema filmleri için, her şey için geçerli. Anlatılan şeyler için de geçerli. Yani sen oğluna, kızına YouTube'da izlediğin her şey gerçek değildir. YouTube'da izlediğin her şey iyi değildir. Bunu verebilirsen bu aynı şekilde insanlar için de geçerli. Karşı çıkan her insan iyi değildir. Niye o zaman parkta biriyle Anlamadım ki tanıştığın sen zaman nereye gidiyorsun şu anda? yol olarak mı konu olarak mı? Yol olarak da çıkmaz bir yere geldik. Burada dönmemiz lazım sanırım değil mi? Şuradan dönelim şöyle. Araba gibi göbekten dönüyoruz. Böyle çok güzelmiş. Evet, geçen sene yeni yapıldı. Ha, ben vardım geçen sene niye görmedim? Çünkü sen ilk kez yürüyüşe çıkıyorsun burada. Anlatamadım. Daldan dala atladım ama. Sen çocuğuna söylemiyor musun? Parkta, dışarıda, sokakta tanımadığın bir insan yanına gelirse ondan işte şeker alma, onun gel dediği yere gitme falan. Bunları, bu aynısı YouTube için de geçerli. Yani karşına YouTube'da bir içerik çıktığı zaman ona inanmak, inanmamak, ondan etkilenmek biraz da senin ona vereceğin söz Ben ve şundan eğitimle bahsediyorum, alakalı. Buna katılıyorum ama ben kişilerden bahsediyorum şu anda. İçerikten bahsetmiyorum. Çocuk içeriği anlamaz. 7 yaşındaki bir çocuk içerikten anlamaz zaten. O neden YouTuber olmak istiyor? İçerikleri çok beğendiği için değil. O çocuğa özendiği için. Kişisel yani. Küçük çocukların burada derdi içerik değil. Kişiler. Mesela Enes Batur. O olmak istiyor. Tamam olsun bence bir sorun Ya yok. buradaki ki. içerik değil benim demek istediğim. Tamam o zaman nedir yani? Ya o yüzden ben şeye katılıyorum mesela. Küfür olayına katılıyorum mesela. Tamam da küfür veya argo... Bence insanlar kendilerini konuşurken ben mesela sansürlüyorum. Bence küfür olayını bir tık azaltabilir. Tamam da sen Enes Batur'u izlemeyen biri olarak onu küfür ettiğini nereden biliyorsun? Bir iki şeyine denk geldi. Bir iki şey izlemekle olmaz ki bu iş. Sen Küfür genele etmiyor bak. mu? Söyle etmiyor mu? Bak küfür ben de ediyorum. Hayatımın içinde ben de ediyorum. Sen bir şey videoları- söyleyeceğim. Şu an bir küfür, o tarz bir küfür edip YouTube kanalına koyabilir misin? Onun ettiği bir küfür değil ki. Gerizekalı diyor, salak diyor. Hayır, Bunlardan daha fazlasını da ediyor. daha fazlasını da dediği şeyler oluyor ama bunu zaten Sen benim dediğime cevap ver kaçırmak yapmadan. Ha. Koyar mısın, koymaz mısın? ben koyarım ya da koymam. Ben 31 yaşındayım ve benim yapmaya çalıştığım içerikler ve hayatımla ilgili gerçekler farklı. Ha, Herkesin farklı. Bunu sen kıyaslayamazsın. O çocuklar beni izlemiyorlar şu anda. Çünkü biz hem
henüz onlara hitap eden bir içerik yapmıyoruz. Şu an Evet. bu çektiğimiz videoyu da sen inanıyor musun ki 10-15 yaşındaki çocuklar girecek, izleyecekler? Hayır, evet. Tamam, bundan bahsediyorum. Bu yüzden o onun kanalı, o onun dünyası. O istediği şeyi orada yapabilir. Ona %100 katılıyorum. Etik sınırları İsterse kendi belirler. ona %100 Ama çocuğun katılıyorum. izleyip izlememesini annesi ve babası belirler. Ona da katılıyorum. Tamam. Ama şuna da katılıyorum. Bunu izleme demek de daha çekici kılar. Ben izleme demiyorum, bak yine aynı şeyi anlatıyorum. İzleme diye desen daha çekici olur. Şu anda çocukların psikolojisi ters çalışır. Neyi yapma dersen yapar. Bana Evet. baba de diyorsun demiyor. Bana baba deme diyorsun. Baba diye evet. peşinde koşuyor. O yüzden senin burada yapman gereken şey çocuğuna gördüğü, izlediği şeylerin, her şeyin %100 doğru olmadığını, bunların yanlış şeylerde olabileceğini anlatman. Bir anne baba olarak. Tamam, sen diyorsun ki evde aile içi eğitimini ver. Ona %100 katılıyorum. Evet ve Henüz ben eğitim ama çevresel faktörler de var. ya tabii ki var ama sen çocuğundan mesulsün. Sen Evet. orada Enes Batur'u ya da başka diğer YouTuber'ları kontrol edemezsin ki. O Ya zaten etmek başka bir gibi şey. değil. Bence zaten herkes, bana sorarsan bence bunlardan böyle daha fazla olması gerekiyor. Daha ekstremleri de olması gerekiyor. Daha yumuşakları da olması gerekiyor. Tamam. Sonuçta özgürlük. İsteyen istediğini şey yapabilir. Ama belli bir, yani çok fazla izleyen. Ben olsam istatistiklere bakarım hangi yaş grubu beni izliyor. Tamam, Sonuçta ben bunu biliyorum. görebiliyorsun Evet. değil mi? Bir kanal sahibi görebiliyor, Ben ajanslar da kendi kişisel görebiliyor. filtremi yapardım. Çünkü hani kendimi, ki sorumlu değiller. Ama ben hissederdim. Bir tık sorumlu hissederdim açıkçası. Tam o da sorumlu hissediyor zaten ama Ben hissetmiyor demiyorum. Kişisel hayatın hani içinde konuya üzülmek de yapıyorum. var, sevilmek de var, kızmak da var, öfkelenmek de var, küfür de var. Her şey var. Yani şu an söyleyemediğimiz ne bileyim her şey var. Başka şeyler de var. O yüzden bunları bu kadar filtrelemek doğru değil ve ben burada Enes olsun, işte diğer Danla, Kerimcan, bunlara dava açan bu şahsın ya da bu kişilerin kesinlikle ve kesinlikle %99.9 prim için Ya yaptıklarını o düşünüyorum. kesin %100 o. O konudan Zaten bahsetmiyorum evet, ben herhalde. zaten Ki bence saldırdıkları aslında kanallar şeylik ve yapıyorlar. sayfalar hepsi belli. Evet. Ne üzerinden gittikleri, saldırdıkları kanallar hepsi belli. Bu kadar barizken bunu daha fazla bence uzatmaya gerek yok. Eğer sen çok sorumlu bir anne babaysan, çocuğunu çok iyi tanıyorsan endişelenmen gereken hiçbir şey yoktur. Ha, öyle hiç olmuyor ama ya. İnsan çocuğu olunca ister istemez her şeyden endişe Ben benim de duyabiliyor. çocuğum var. Çocuk Ama senin de sen benim de. babasın, anne olarak her şeyden. Yani mesela şu an YouTube'dan konu açılmışken her çocuk YouTube'u seviyor. Benim Kaplan şu an kaç yaşında? 2 yaşında. Şu an Nursery Rhymes, o iğrenç şeyleri giriyor ki tamamen bence çöp. Resmen onları izlemek çöp. Bence en zararlısı o zaten. Bu Nursery Rhymes izlemek var ya, böyle Johnny yes papa. Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Verdiği örneğe bakın. Yemin ederim iğrenç şeyler. Ben mesela 2 yaşında, 2,5 yaşında çocuğum onları izlediği zaman diyorum ki mesela renkler akıyor ya böyle, işte blue, red, orange bilmem ne diye arabalarda falan. Bayılıyor onları izlemeye. Beyin uyuşturduğunu düşünüyorum onların. Ama çocuk işte seviyor. Ben onu mesela şey yapıyorum. Yeter artık diye filtremi koyuyorum. Ama 15 yaşında geldiği zaman o filtreyi koyamayacağımı da biliyorum. Tamam da 15 yaşına geldiğin zaman bir zahmet filtre koyma zaten. 16 yaşında Amerika'da insanlar otomobil kullanmaya başlıyorlar. Ha, sen zaten büyürken ona öğret diyorsun. Herhalde 15 yaş az yaş mı? 15 yaşında birçok insan hayatta çalışıyor, ekmek parası peşinde oluyor. Aa, 15 evet, yaş ama hayat bayağı keşke büyük bir dediğin yaş kadar yani. böyle matematiksel olsa olmuyor işte. Niye? İnsan Hayatı... aile olarak endişe duyuyor. Tamam da ben farklı düşünüyorum. Yani ben Yani sırf çocuğuna YouTube değil de doğru arkadaş göstermek şeyinden de, yani her arkadaşını tanımak istiyorsun. bu yine dediğim şey aynı şeye giriyor. Sen arkadaş çocuğuna söylersen arkadaşların her dediğini yapma, her dediğine koşulsuz şartsız inanma. Her gittiği evet. yere gitme. Eğitim aileden başlar diyorsun. Ya evet, çünkü ben de sen Katılıyorum, de eminim evet. böyle yetiştin. İkimiz de Evet. böyle yetiştik. Her zaman olduğu gibi biz hiçbir zaman Begüm'le %100 hemfikir olamıyoruz. Ben bu konuda seninle hemfikirim ama. Tamam, ufak Ama ufak. sadece insanlar, mesela benim gibi annelerin isteyen, tabii ki hani isteyen istediğim, onlara hepsine katılıyorum. Bunlar prim yapmak için, ona da katılıyorum. Sonuçta Türkiye'de her şey böyle gidiyor. Ben olsam hiç cevap bile vermezdim, olayı büyütmezdim. Ama insan dayanamıyor muhtemelen. Dayanamıyor, o Cevap da kadar veriyor. saçma Evet, bir çok şey ki saçma. yani. Ben olsam O ben ütü de muhabbeti veririm bence yani. aşırı komik mesela. İnsan böyle sinirlenmiyor bile, hani dalgaya vuruyor. Hele 28 şey olmasa aşırı komik. Bence komik yani. Ben gülüp, eminim onlar da gülüp geçiyorlardır. Ama anne olarak, çocuğu olan genç bir anne olarak bazı annelerin endişelerine de hak veriyorum. Okey, o zaman bu noktayı burada Burada sen de bana katılırsın ama. katılıyorum tabii ki. Yani O istem dışı, böyle manasız yani, da olabilir. Çünkü bazı annelerin endişeleri de, istekleri de manasız olabiliyor. Evet.
Yani benim annemin de bazen manasız geliyordu bana. Ama şimdi Çıkamıyoruz konuya şu anda. Şimdi önce biz kendimizdeydik, şimdi anneye geçtik. Böyle gittikçe büyüyor. Birazdan babalara geçeceğiz. Benim anneme mesela şimdi geçeceğiz. şöyle bir örnek verebilir miyim bu? Ver de Çok- kolum ağrıdı yani. çok O cuk diye 25 dakika oturacak. oldu, Şimdi evet. Biz çocuğu yetiştirirken bizim dadılar İngiliz. Diyorlar ki biri seni şeyde ittiği zaman okulda git öğretmenine söyle diyor. Sence nedir mesela? Biri seni ittiği zaman Birinci itişte hocasına söyleyecek, ikinci itişte o da onu itecek. şimdi bizim şeyler öyle diyor. Ben bir bunu anne düşünüyorum. olarak şöyle düşünüyorum. Biri seni itti mi sen de iteceksin diyorum. Ne demek diyorum. Çünkü o üzülüyorum. Hani o sanki böyle şey olmuş gibi hissediyorum. Burada mantıksız düşünüyorum. Aynı yani duygusal düşünmem ön plana çıkıyor. Ama bence de mantıksız. Yani ilkinde itmeyeceksin. İlkinde gerçek amacını bilemezsin ama bak halen itiyor herif. Çocuk onu itebilir bence. Ama tabii ki o it derken onu düşürsün, yaralasın, sakatlasın demiyorum. Aynı şey. Ona ne yaptıysa ikincisinde onu yapabilir ki karşı tarafta Tabii öğrensin. ki doğru olanı bu. Bizim çocuğumuz da olayın farkında olduğunu göstersin yani. Doğru olanı bu ama ben işte duygusal olarak düşünüp diyorum ki seni ne demek itiyor ya diyorum. Seni iten sen de böyle sessiz dillendirmiyorum bunu ama içimden böyle geçiyor. Allah'tan kültürlü bir insanım ki dinliyorum hiç sesimle. Ah, şimdi kendini övme kısmına geçtik. Yoruldum oğlum. Tamam hadi bu konuyu kapatalım. Bir 2 dakika mola verelim. Tekrar Şuraya otur. devam edelim. Hakikaten yoruldun mu ya? Hem konuşup hem yürümek çarpı 2 kondisyon gerektiriyor. Böyle dedim mesela bunun doğruluk payı var mı yok mu? Var da bence burada daha doğru olan bir şey var. O da sen çok konuşuyorsun. Hiç bana bir şey söyletmedin. Ama en sonunda sana katılıyorum'a getirdin ki bu 10 puanlık bir hareketti gerçekten. Sana katılmam mı? Evet. Bence bu konuda sana katılmayacak insan çıkmaz zaten ya. Dedim. İç suyunu hadi. Bu arada bencilsin. Bana niye su vermiyorsun? Atıyorum bak. At. Su ısınmış. Dışarısı buz gibi sıcacık. Şey sırtımdaydı ya. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Bunu kesmesinler ama. Üstümdeki senin değil benim. Bunu söyleyeceksin galiba bir yalan. Bedenine bakabiliriz istiyorsan. Large'sa benim. Ya sen ne fesatsın, onu söylemeyecektim. Üzerindeki sweatshirt benim bütün profil fotoğraflarımda kullandığım sweatshirt. Tamam çünkü ben kendime istemiştim bunu. Sen Amerika'da olduğu için sana geldi. Bana yollayana kadar Türkiye'ye sen bunu kullandın tepe tepe. Kısmet bana bugüneymiş. En sevdiğin YouTuber ki? En sevdiğim YouTuber ayırt edemem. Hepsini çok seviyorum. Ya şu an var ya sen hiç gibi bir tane isim ver. Çok var. Hangi? Hepsi arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz. Bir tane ver ya ne olacak? En izlemekten keyif duyduğun. Ya herkeste farklı farklı içerikler var. Mesela geçen hafta Berkcan'ın o O çok neydi iyiydi. Ben mesela YouTuber gerçekten yeni son bir ay diyeyim. Çok fazla hani dediğim gibi takip etmiyorum. Ama sadece bütün Butun. Ya bir şey diyeceğim, çökmüşsün oraya. Kalksana yürüyelim. Biz oturup muhabbet etmeye çıkmadık evden Bir tek şey dışarıya. söyleyeceğim. Hepsi her birinden yani tanımak için insanları birer YouTube izledim. En çok mesela Berkcan'da eğlendim. Özellikle onun anneannesinin babaannesiyle çektiği videoya mesela gözümden yaş geldi, güldüm. Çünkü çok doğal ve gerçekçi geldi. İkincisi de şeyi sevdim. Allah düşürdüm. En son yaptığı çocuk şey var ya. Bunu ben söylüyordum biraz önce. Ama konuyu eline aldı. Resmen konuyu ben konuşurken eline geçirdi. Ve şu an kendisi söylüyor. Herkeste güzel şeyler var. Ben Alper'de de izlemeyeyim var. mutlaka vardır. Ben Berk izlemediğim Coşkun'da için. da var. Enes'te de var benim bildiğim. Bugün mesela yaptığı videoyu izlerken ben bayağı güldüm. Sen de güldün. Herkeste güzel, kötü neyse adı farklı farklı içerikler var. Sadece tamamıyla bize hitap ediyor mu etmiyor mu o ayrı bir şey. Dün Casey yeni bir video yayınlamış. İzlemeden kapattım 2-3 dakikasını mesela. Çok sıkıcıydı. Çok sıkıcıydı mesela. O yüzden bir kişiyle sınırlayamazsın. Allah aşkına kalktık Çünkü ya. ben Çöktün orada- oraya ya. Şuraya yolun ortasındayız. Şuna bak. Buradayız ve bir gün burada oturuyor ya. Ne yapıyorsun kızım orada? Kalksana. Ben iki tane, ben Berkcan'ı seviyorum, bir de şeyi seviyorum, Rain Man'i seviyorum. Şu an var ya tribünlere oynuyorsun ha. Vallahi tribünlere oynuyorsun. Berkcan seni takip ediyor diye. Reymen de bizim yemin ederim. şeyi marşı yaptı diye Yemin- tribünlere Allah oynuyorsun. belanı versin, ikisi de beni takip etmiyor. Berkcan etmiyor mu? Etmiyor. Hayır ama şu an Salak tribünlere oynuyorsun Yemin ederim yani. şu konuda oynuyorum. Evet, bizim basket videosunu yaptığı için Rain Man'i seviyorum. Sen çok kötüsün biliyor musun? Ben gerçekçiyim ya. Anlamadığımı falan mı sanıyorsun gel burada söylerken? Bana Evet. 10 tane YouTube resmi söyle. Berkcan, Rain Man. Tamam gerçek ismi söyle Reymen'in. Ne bileyim lan, Rain Man yazıyor işte. Doğuş Çabakçor. Burcu Esmersoy. Tamam Burcu Esmersoy Çağdaş Ha, Gökhan. Enes Batur. Tamam 5 olduk. Burcu ile YouTuber değil canım. Daha çok YouTube izle. Bir Kimi- tane daha çocuk vardı ya. Kim? Bir tane değil milyon tane çocuk var yani. Bir tane sen söyle. Alper Rende, Ha, Berk onu- Coşkun, İlayda Akdoğan, bizim Necati var, Mervan var, Anlos, Cantu var. Ya var oğlu var. O kadar çok kişi var ki Ben yani. bir kişi tanıyorum, ikisi de Halil var söyletmez. Nereye mi aldın? Ben bunu niye sordum sana? Ben en babalarını, en iyilerini biliyorum, onları
takip ediyorum ve gayet yeterli oluyor. Ben Kıyasını burada yapmak- kamerayı kendime çevirmek istiyorum çünkü yanlış. Yani yanlış. Babaları diye bir şey yok. Bu insanların hepsi farklı Çünkü sen tarzlarda. Bak şu anda bu benim özgür düşüncem ya. İstediğimi severim, istediğimi sevmem. Tamam o zaman şöyle diyeceksin. Bana göre babaları diyeceksin. Yo, herkese göre babaları ki o kadar çok takipçileri var. Tamam Türkiye'de en çok takipçisi olan YouTuber kim? Sen çok kötüsün. Niye? Rain Man. Değil. Enes Batur. Evet. Evet, bildim, gördüm ve onu da nereden biliyorum? Çünkü ödül elinden alınmıştı falan ya. Bunu da bana sen söylemiştin. O yüzden arkadaşlar sadece çocuğunuzu değil eşinizi de bilinçlendirin. Ona kimin ne olduğunu, ne yaptığını anlatın. Her şeye inanmamasını ona da öğret. Sadece bu çocuklarla hatta arkadaşlarınız yanınızda kolunuza kim girdiyse. Ya niye öyle söylüyorsun? Ben herkesi bilmek zorunda değilim ki. Değilsin. Dünyadaki bütün markaları biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Yani ben şu anda mesela bana en iyi markaları söyledin. Bana göre atıyorum Chanel en iyidir. Sana göre de Gucci de en iyidir. Tamam ama bana... Ama gerçek bir böyle dünyada değişmeyen bir gerçek vardır ki Gucci ile Chanel en büyük markalardan ikisidir. Ben de buradan yola çıkaraktan dedim ki ben en büyük iki insanı biliyorum ve tanıyorum ve takip ediyorum. Peki onlar seni niye takip etmiyor? Ayrıca vatandaşım ben abi her vatan yani. Tamam buralara girmeyelim ya. Karımı bu kadar şey yapmak istemiyorum. Ama bir dakika bir şey söyle. Kolu vardı. Daha bir şey söyleme bana. Şuraya oturalım mı? Hayır oturmak istemiyorum. Niye sürekli oturuyoruz? Biz yürümeye çıktık. Araya reklam gireyim mi? Gir. Bizim basket marşını izlesinler. Ya onu zaten izlemeyen kaldı mı? Muhtemelen bu videoyu izleyen herkes bizim İzlemiştir. basketbol koleji marşımızı izlemiştir. Basketbol koleji derken Bahçeşehir Koleji basketbol takımı. Kısaltma yaptı. Artık eve dönme vakti geldi. Kaplancık okuldan gelmiş. Bir saat sonra falan da Aslan'ı alacağız okuldan. Çünkü neden? Biz sorumlu anne babayız. Değil miyiz? Öyleyiz. Benim burada son günüm, 4 günlüğüne buraya geldim. Gerçekten bence bir delilik. Bu yüzden Begüm'ün beni tebrik etmesi gerekirken hiç ağzını bile açmıyor konuyla ilgili. Ama tabii ki bir gün için bile olsa gelirdim. Sen şimdi buna inanmıyorsun değil mi? İnanıyorum, niye inanmıyorum? Bu arada eskiden Concorde uçakları varmış. Onlar olsaydı var ya günübirlik gelirdim ben Saatmiş, buraya. evet. Evet. Bir 15 yılla falan kaçırdık galiba. Ve yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün sonunda evimize vardık. Bence güzel konular oldu. Bence de. Güzel geyiklendi. Yani evet, yine her zamanki gibi bazı noktalarda ayrıştık. Bu da bizim özelliğimiz zaten. Ama olayın temelinde Hemfikir. hemfikir. Aynen. Eğer muhabbeti beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca aklınıza gelen başka konu olursa onları da lütfen yazın. Ben dediğim gibi 2 gün sonra Amerika'dan tekrar Türkiye'ye dönüyorum. Orada işlerim, güçlerim var. Hepsini yapacağım falan filan. Size çok güzel video çekmeye çalışacağım. Ayrıca Begüm'ün kanalını da takip etmeyi unutmayın. Ama eğer bu tarz videoları sevdilerse, konuşmak istediğimiz konuları yazarlarsa böyle bence arası çekebiliriz. Bence de ama güzel hava lazım. Hem Böyle bir yürüyüş yürüyebilecek oldu, yol hem lazım. de muhabbet oldu. Orman oldu lazım, yani. park lazım, bahçe lazım. Siz de severseniz yaparız. Yaparız. Hadi Vay, bay bay. Bu işin bonusuydu yalnız ha. Bir daha yapsana. Bir daha. Bir daha ya. Öpsene. Güzel çıkmadı, son bir kez daha. Bay bay.